Hafif yapım sistemlerinin bu kadar ihtiyaç olduğu bir dönemi bence pek yaşamadı Türkiye. Şu anda hele deprem bölgesinde temel kazık çakmanın çok riskli ve çok pahalı olduğu, uzun zaman aldığı, betonun kuruması için zeminin sallanmamasının gerektiği, hababam artçılarla ortalığın sallandığı bir Türkiye'de biz bir türlü ahşapla, hafif çelikle yapılabilecek sistemleri gündeme getiremiyoruz. Bence Türkiye'nin hızlandırılmış bir şekilde bu konuyu gündemine alması ve deprem bölgelerini bundan yararlandırması gerekiyor. Hayır, düşünmüyorum. Sürdürülebilirlik kavramı ile ilgili bunun ne anlama geldiğini bu üç konu açısından daha içe sindirmek için Türkiye'deki inşaat sektörünün ve tasarım sektörünün çok uzun zaman geçmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu da şundan, yani Türkiye'nin motor sektörü inşaat ekonomik anlamda ve o kadar büyük bir sektörden bahsediyoruz ki yan dallarıyla beraber. Mimarlık da bunun içinde. Yani herhalde 200 civarında artık mimarlık okulu var mezun veren. Sayısını bilmediğimiz miktar. Mimarlar Odası'na kayıtlı 80 bin mimardan bahsediliyor. Kayıtlı olmayanlar var ve bunların hepsi de piyasada bir şekilde iş yapıyorlar. Yani hepsi olmasa bile. Dolayısıyla bu zaten piyasaya baktığımız zaman gördüğümüz durumdan da çevre duyarlı, yeşil mimarlık dediğimiz biraz fazla dillere pelesenk oldu bu sürdürülebilirlik kavramı. Ama çevre duyarlı, iklim duyarlı mimarlık, tasarım ve yapma bilgisinin daha Türkiye'de olması gerekenin çok gerisinde olduğunu düşünüyorum. Ben lisedeyken bir sene Amerika'da okudum. Orada hiç unutmadığım bir şey deneyimlemiştim. Yaşadığım evin karşısında 2 haftada kocaman böyle çok lüks bir ahşap karkas villa yapmışlardı. Ben de o evin sahiplerinin çocuklarına babysitter yapardım. Yani bebeklerine bakardım. Oraya gider gelirdim. Ama gözümün önünde bir grup adam bir gün kamyonlarla geldiler. Bu üstelik de Illinois gibi çok soğuk bir bölgesinde Amerika'nın. Pat 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 karkası 3 gün içinde dikiverdiler. Son derece hızlı kapattılar. Yalıtım malzeme daha tabii o zaman daha mimarlık falan yoktu ortalıkta ama böyle bir konutun bir diş doktorunun eviydi. Ne kadar hızlı, ne kadar tırnak içinde hafif bir şekilde 2 haftada bitebileceğini gözlerimle gördüğüm bir durumdur ve o nedenle bu kavram bana doğrudan onu çağrıştırıyor. Ama tabii şu anda çok derinden uğraşmakta olduğumuz bir deprem alanları meselemiz var ve bu deprem bölgesindeki Hatay, yani en büyük tahribatı alan Hatay, İskenderun Demir Çelik Fabrikası'nın burnunun dibinde ve şu anda Türkiye'de çelik çok az, görece az kullanıldığı için bu devasa azman inşaat sektörümüzün içinde hemen her şey betonarme üzerinden sürdürülmekte olduğu için temelin bu kadar sorunlu olduğu bir yerde bile çelik bir alternatif olarak konuşulamıyor. Bunu konuşmaya kalktığınız zaman pahalı diyorlar. Halbuki oraya 300 bin konut yapılması gerekiyor ve burnunun dibinde bir fabrika var. Aslında bunun başka bir matematiği olsa gerek. Deniyor ki Türkiye'nin bunu yapma alışkanlığı yok. Betonarmeyi biliyor Türkiye. Betonarmeyi hızlı yapabiliyor. Oraya çok hızlı evler yapmamız gerekiyor. Çelik daha kalifiye bir işçilik gerektiriyor. Hafif çelik evleri yapmak bile. Bence bu da hızlı öğrenilebilir, öğretilebilir bir konu. Yani hafif yapım sistemlerinin bu kadar ihtiyaç olduğu bir dönemi bence pek yaşamadı Türkiye. Şu anda hele deprem bölgesinde temel kazık çakmanın çok riskli ve çok pahalı olduğu, uzun zaman aldığı, betonun kuruması için zeminin sallanmamasının gerektiği, hababam artçılarla ortalığın sallandığı bir Türkiye'de
biz bir türlü ahşapla, hafif çelikle yapılabilecek sistemleri gündeme getiremiyoruz. Bilgimiz, deneyimimiz yok ama bunlar böyle şeylerin oldurulması için de fırsatlardır aslında. Bence Türkiye'nin hızlandırılmış bir şekilde bu konuyu gündemine alması ve deprem bölgelerini bundan yararlandırması gerekiyor. Son 3-4 yıldır artık coğrafya genişledi, Güneydoğu Anadolu'ya doğru da kaydı ama tabii ben özellikle Kapadokya'da 20 küsur yıl volkanik tüf taşıyla çok keyifli bir deneyim elde etme şansını bulmuş bir mimarım. Ve tabii biz bunları ustalarımızdan öğrendik çoğunlukla. Yani hele de Kapadokya gibi zeminin kaya olduğu, çok yumuşacık ve ekolojik bir kaya olduğu, boşluklu, izolasyon değeri yüksek bir kaya olduğu, buradan elde edilen taşla geleneksel köylerin içinde çok sayıda restorasyon çalışmasının uygulamasının yapıldığı durumlar bizim mimarlık öğretisinde bildiğimiz şeyler değil. Bunları yerinde ve yaparak, dolayısıyla sahada ustalardan düşünerek o iki tarafın eğitimle zanaatin bilgisini birleştirerek edindiğimiz deneyimler. Türkiye'nin her yerinde, şimdi gittim işte Urfa'da, Halfeti'de çalışırken de görüyorum. O kadar müthiş bir know-how var ki gelenekten gelen ve o kadar orada duruyor taş ocakları, yapmayı bilen ustalar var. Zaten Türkiye'nin her yerine yaygın bir şekilde bilgisi olan, kagir yapma bilgisinin, karma yapma bilgisinin, her yörede ayrı güzellikte köylerin olduğu, bunlardan öğrenerek bu bilgiyi yaygınlaştırıp daha alçak, daha insani yerleşim alanlarına odaklanacak bir bakış açısı gerekiyor. Pandemi bir miktar bunu tetikledi ama ne kadar tetikledi bilmiyorum istatistikleri. Yani her tarafta devasa tiny house yerleşimleri, villa siteleri falan yapılıyor ama bunların her birinin tabii doğru politikalarla yapılıyor olmasını istiyor insan. Türkiye'de kagir yapı bilgisiyle ilgili olarak da, ahşap karkas yapma bilgisiyle ilgili olarak da muhtemelen dünyanın en zengin çeşitliliği olan bilgi hala daha var. Yani biz Anadolu'dan ve tarihten bunu hala daha elde edebiliyoruz. Bunun içinde yaşayan insanlar var. Hele turizmin Kapadokya'daki gibi gelişkin olduğu yerlerde bu bilgi büyütülüyor, geliştiriliyor, sürdürülebiliyor. Buna odaklanmak Türkiye için önemli bir kazanç olur gerçekten. Şimdi tarihi yapılar, özellikle koruma kurullarıyla tartıştığımız zaman en sık karşılaştığımız şey ayakları yere basmayan bir nostaljik romantizm. Ya ah ne güzelmiş buralar. Keşke her yer böyle ev olmuş olsaydı. Keşke bunlar olduğu gibi kalsaydı falan. Anneleriniz, babaanneleriniz, dedeleriniz orada mutlu olmadıkları için o evler boşaldılar. Öyle dışarıdan bakıldığın gibi değil o evlerde yaşamak. Duvarlarındaki sıvanın döküldüğü, tavanların aktığı, çatı yalıtımının dünya paralara mal olduğu, işte temelinden gelen suyla baş edilemeyen, hele artık işte hayvanla da uğraşılmıyorsa, başka ekonomik koşullarda yaşanıyorsa falan, yaşam koşullarının giderek zorlaşması nedeniyle o evler 60'lardan sonra afet alanı ilan edildiler ve insanlar yeni düz ayak, betonarme, modern tırnak içinde konutlara geçirildiler. Şimdi dolayısıyla bunların yeniden ve başka işlevlerle dönüştürülerek başka bir hayata kavuşturulmaları sırasında kaçınılmaz olarak özellikle iç mekanlarda ıslak hacimlerden başlayarak o işlev neyi gerektiriyorsa onun gereği olan tasarımları hayal etmek ve uygulamakla uğraşıyoruz. Yani mesela ben neye dikkat ediyorum? Şuna dikkat ediyorum. Biz İtalya gibi bir ülke değiliz. Yani İtalya'da ülkenin %95'ini çok iyi korudukları için orada mimarlara doğru dürüst iş yok. İşte iç mekanlarda ve endüstri tasarımla idare ediyor İtalyan mimarlar. Dolayısıyla İtalya'da gezdiğiniz zaman mesela bu mekanların içinde, dışında 400 yıl geriye gidebiliyorsunuz. Yani o duyguyu size kentler, köyler, dokular veriyor. Ama içinde çok sayıda farklı denemelerle karşılaşabiliyorsunuz. Türkiye'de bence durum bu değil. Türkiye'de biz tam tersine %95'ini yok ettik elimizdeki mirasın. Geri kalan %5'i çok radikal bir şekilde korumamız gerektiğini düşünüyorum. O yüzden de mesela diyelim Kapadokya gibi bir yerde bir otel yapıyorsam eğer, o otelin sokaklarını, iç mekanlarını yeniden düzenliyorsam benim motivasyonum onu parıltılı malzemelerle, yani yeniliğini hissettireceğim diye başkalaştırmak ve atıyorum İsviçre'dekine benzetmek olamıyor. Ben orada bu ortaçağ kasabasının hikayesini bir taraftan sokaklarda, dış mekanlarda anlatırken bir taraftan iç mekanlarda o kırsal hayatın sadeliğinden gelen, olduğu gibi görünmesinden gelen hikayeyi ama elbette biraz mutenalaştırarak, işte ahşabı ona göre kullanarak, seramiği ona göre kullanarak,
keteni, kumaşı ona göre kullanarak siz Kapadokya'da bir kır köyündesiniz. Bu otelin içinde Fransa'ya gittiğinizde göreceğiniz çağdaş bir mekanla karşılaşmanızı istemiyoruz biz sizin. Kapadokya'da bulunma duygusundan uzaklaşmanızı istemiyoruz iç mekandayken dedirtecek bir tasarım anlayışını sürdürmeye gayret ediyorum. Buna mekanın ruhu da diyorlar, genius loci de diyorlar ama orada bulunan insanın bulunduğu yerin hikayesini o mekanın içine girdiğinde de sokaklarında dolaşırken de hissedeceği bir tutarlılıkla davranmaya gayret ediyorum. Yani Carlos Carpa'yı tek geçerim. Yani pirim, idolüm Carlos Carpa. Yaptığı her şeyi böyle ipek sever gibi sevmek istiyorum. Bugünlere gelirsek de ya ben çok sayıda sevdiğim mimar var. Yaptıkları işleri çok beğenerek izlediğim. Ama hani içinde bulunduğum alana odaklanarak söylüyorum biraz. En favorilerimi söyleyeyim yoksa bunun ardı arkası kesilmez. Ama Peter Zumthor tabii bir başka ilah benim için. Yani yaptığı her şey, bir yere dokunma biçimi, malzemeyle ilişkilenme biçimi, kendi için yaptığı mekanlarla bize aktardığı hissiyat çok değerli geliyor bana. Elbette Zaha Hadid bambaşka bir açıdan yine kendi bağlamı içinde çok severek, çok ilham alarak izlediğim mimarlardan biri. Herzog Meuron'un yaptıklarına bayılıyorum. Malzemeyle ilişkilenme, oynama biçimlerine bayılıyorum. MVRDV'nin Hollanda'da, Amsterdam'da yaptıkları birçok işi çok severek izliyorum. Özellikle Venedik yeni konutlarında yaptığı işleri. Yani çok var tabii. Çok ama bunlar yeterlidir herhalde.